Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bir haftayı daha sizlerle birlikte kapattık. Hafta sonu olması itibariyle hemen dolar Türk lirasını, borsa tarafını, euro Türk lirasını, altın tarafını, gümüş tarafını, bitcoin, euro Türk lirası ve sterlin Türk lirası sizlerle birlikte bir de gümüş değerlendirmesini bu video içerisinde yapacağız. Yine ilginç konularımız olacak. Sizlerle birlikte doların, borsanın muhtemel gitmesi gereken seviyeleri, altının ilerleyen günlerde gitmesi gerekli olan seviyeleri burada bulmaya çalışacağız. Teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Ben videoya geçmeden önce sizler kanalıma bir beğeni atmayı unutmazsanız da çok memnun olurum. Çünkü hedef biliyorsunuz sizlerle birlikte 100.000 abone sınırına yanaşmak sevgili dostlarım. Kanalımızın bu seviyelerde hak ettiğini düşünen taraftayım. Hemen dolar Türk lirasına geçelim. Arkadaşlar dolar Türk lirasında 27 biliyorsunuz kritik özellikle 26 lira 90 kuruş seviyesinde bulunan bölge Merkez Bankası tarafından korunan bölge bu hafta itibariyle oldukça yukarı yönlü delinmiş durumda ve artık 27 liralar üzerine doğru kendini atmak isteyen bir dolar Türk lirasıyla hep birlikte karşı karşıya olduğumuz günler içerisindeyiz. Yakıt fiyatlarına baktığımız zaman takribi olarak 1 dolara yakın seyretmesi gereken petrol fiyatlarındaki arzda da şu an mazot fiyatlarına baktığım zaman da 38 lira 95 kuruş kimi yerde de 40 liralara yanaşmış bir mazot fiyatlaması hep birlikte görüyoruz. Şimdi dolar Türk lirasına baktığımız zaman 27 TL civarında bir dolar fiyatlaması ilerleyen günler içerisinde bu da gene benim beklentim içerisindeydi sevgili dostlarım. Bu artışlarla birlikte dolar kurunun artık buralarda pek tutulmaya çalışılmasının doğru olmayacağı ve yukarı yönlü biraz daha bir miktar daha yükselişine izin verileceği yönünde. Beklentilerim hala daha geçerli. 27 lira 80 kuruşu ABD enflasyon verileriyle birlikte test ettik ve bu testin ardından da arkadaşlar beklentim olan 32 liralara doğru dolar Türk lirası tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi ilk etapta bizler için 27 lira 80 kuruşta bir destek bölgemiz var. Onun üzerinde de gene 32 TL'ye doğru dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareket beklentim hala da devam ediyor. Dolar Türk lirasına birazdan geçeceğiz. Bu dolar Türk lirasını anlatmışken hemen altın tarafına bir bakalım. Altınla birlikte orada ons bazlı tarafta aşağı yönlü çünkü hareketler var. Bu hareketlerin olası muhtemel yukarı dönüş bölgeleri. Şimdi 1915 dolar seviyelerinde bir ons altının muhtemelen arkadaşlar bu seviyeleri artık bir dip seviye olarak kabul edilecek bölgeler arasında gibi duruyor. Bu bölgeyi dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Buradan geri dönüşlerde bizler için altının özellikle ons bazlı tarafındaki seyrin 1970-1980 dolar civarına doğru tekrardan bir hareketlenme içerisine gireceği öngörüm mevcut. Bakın FED faiz kararlarında artık eskisi gibi cömert davranamayacak arkadaşlar. Çünkü ABD enflasyon verilerine baktığımız zaman beklentilerin altında gelen bir ABD enflasyon verisi. Veriler oldukça iyi geliyor. ABD Merkez Bankası'nın beklentileri doğrultusunda özellikle veriler iyi geliyor. Bu verilerin iyi gelmesinden kaynak olarak da altındaki hareketler devam edecektir. Ons altında özellikle Eylül ayıyla birlikte sevgili dostlarım ben yukarı yönlü hareketin tekrardan başlayacağı ve bu 1980 doların yukarı yönlü kırılıp 2100 hareketini artık altının onsunu devam ettireceğini düşünen taraftayım. İlerleyen zamanlar içinde de bunu zaten sizlerle birlikte göreceğiz ve altının onsundaki durdurulamaz yükseliş başlayacak diye düşünüyorum. Fed'in de artık atacak kurşunu kalmadı. Onlar faiz artışlarına Eylül ayı itibariyle devam edebilecek mi? Bir faiz artışı daha öngörüyorlardı. Fakat ben bu faiz artışını Fed'in yapmayacağını düşünen taraftayım. Hemen gram altın tarafına da bakalım. Gram altında özellikle kapalı çarşı tarafında 1700 liranın altına düşmeyen bir gram altın izliyoruz. Bankalar arası piyasada alımlara özellikle izin vermemek amacıyla orada 1740 liradan satışlar devam ediyor. Gene baktığımız zaman bizler grafik üzerinde baktığımız zaman 1670-1650 aralığına doğru bir fiyatlamada gram altın tarafında görüyoruz. Fakat buradaki fiyatlamanın da pek gerçeği yansıtmadığı aşikar sevgili dostlarım. Artık gram altının önü de Eylül ayıyla birlikte yukarı yönlü açılacak ve ilk etapta 1800 TL fiyatlamasını gram altın tarafı da yapacaktır. Burada gram altında özellikle geriye yönlü hareketler bir alım fırsatı olarak ben değerlendirilebileceğini yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Hemen dolar Türk lirası tarafına tekrardan geçelim. Çünkü dolar Türk lirası ile ilgili mazot fiyatlarındaki bu artış iğneden ipliğe arkadaşlar enflasyon olarak tekrardan geri dönüş yapacak. TÜİK her ne kadar da piyasaların gerçeği yansıtması yönünde kararlarını değiştirdi mi değiştirmedi mi? Bu da önemli olacak tabii. %9 civarlarında açıkladığı enflasyon oranını bakalım önümüzdeki aylar içerisinde ne kadar açıklayacak. Tabii 9 ve üzerinde bir enflasyon tekrardan bekliyorum arkadaşlar. Önümüzde okul mevsimlerinin
okul zamanının da gelmiş olmasından kaynaklı olarak gene fiyatlarda enflasyonist olarak bir yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir. Çünkü bu dönem zarfı içerisinde harcamalarda yukarı yönlü özellikle hareketler oluyor. Şimdi yıl sonu için 36 TL dolar kurunda beklentim vardı arkadaşlar. Fakat ben bu beklentimi tekrardan yukarı yönlü revize etmek istiyorum. Dolar Türk lirasında benim artık 36 liradan yukarı yönlü beklentim olan 42 TL civarına doğru dolar kuru beklentimi yeni revize ediyorum sevgili dostlarım. 36 ile 42 lira civarlarında bir dolar Türk lirası yıl sonuna doğru görebileceğimizi düşünüyorum. Asıl göreceğimiz acı reçete, tadacağımız acı reçetenin ise arkadaşlar yerel seçimler sonrasında geleceği düşüncesindeyim. Eylül ayıyla enflasyondaki tırmanışın yukarı yönlü devam edeceği, turizm sezonunun bitmesiyle birlikte ülkeye giriş yapan dolar miktarındaki azalma, Merkez Bankası rezervlerindeki eksili seviyelerin eksi 50 milyar dolarlar civarlarında olduğu düşünülürse ve bizler turizm gelirleriyle birlikte verdiğimiz bu dış borçtaki seviyeleri koruyamadığımız takdirde arkadaşlar dolarda artık bir şok, tekrardan bir yukarı yönlü şok ihtimalimiz de oldukça artış gösteriyor ve önemli seviyelerin özellikle 40'lı 42'li seviyelerinde dolar Türk lirasında görüleceği düşüncesindeyim. Seçimden önceye kadar doları bu seviyelerde tutabilirler mi? Bence tutamayacaklar arkadaşlar. Çünkü 26.90 benim için önemli bir seviyedi ve bu seviyenin üzerinde ve bu seviyenin altına özellikle dolar kurunda her sarkış alım fırsatı olarak vatandaşlar tarafından da değerlendirildiği görülüyor. Bu değerlendirmeyle birlikte artık doların önünün 30 liralar ve üzerine doğru gideceği yönündeki tahminim hala da geçerliliğini korumakta sevgili dostlarım. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro Türk Lirası'ndaki hareketlerin tam tahmin ettiğimiz gibi 29 lirayla arkadaşlar 30 lira arasında bir müddet seyredebileceği, fakat ilerleyen günler içerisinde dolar Türk Lirası'nın hareketleri Euro tarafında daha önce bir hareketliliğe sebebiyet verecektir. Ben Euro Türk Lirası'nın dolar Türk Lirası kurundan önce 32 TL civarına doğru bu hareketini devam ettireceğini düşünen taraftayım. O yüzden Euro'daki hareketler yukarı yönlü devam edecektir. Parite tarafına baktığımız zaman Euro dolar paritesine buranın zaten düşeninin kırıldığı görüldü. Ve şu an itibariyle grafik üzerinde baktığımız zaman buranın test edildiği arkadaşlar, düşenin test edildiği ve ilerleyen günler içerisinde 1.12 seviyesine doğru burada Euro'daki paritenin hareketlerini devam ettireceğini düşünen taraftayım. O yüzden Euro'daki arkadaşlar da yatırımlarında dikkatli olsun derim sevgili dostlarım. Hemen sterlin tarafına bakalım. Sterlindeki son durum ne şekilde? Sterlin Türk lirasına baktığımız zaman sterlindeki hareketlerin özellikle bakın şurada yatayda seyrinin devam ettiği, fakat 34 lira desteği gerçekten önemli bir destek sterlin Türk lirası tarafında. Yukarıda da 35 lira direnci mevcut. Ama ilerleyen günler içerisinde gene bu 1 liralık marjın yukarı yönlü kırılacağı ve sterlin Türk lirasında 38 TL'ler civarına doğru bir hareketi sizlerle birlikte izleyeceğimizi düşünen taraftayım. Burada da gene enflasyonla mücadele etmeye çalışan bir İngiltere Merkez Bankası mevcut. Sterlinin değerini koruyabilmek amaçlı. Onlar ABD'den daha farklı olarak yukarı yönlü hareketlerine, özellikle faiz artışlarına devam edeceğini düşünüyorum. Avrupa Merkez Bankası ile birlikte ABD faiz artışlarına son verecektir arkadaşlar. Benim düşüncem o yönde. O yüzden Euro dolar paritesi ve sterlin dolar paritesinde yukarı yönlü hareket, Euro ve sterlinin de yukarı yönlü hareket etmesini sağlayacaktır. BTC-USD paritesinden sonra hemen borsaya geçeceğiz. Borsa değerlendirmesi sizlerle birlikte yapacağız. BTC-USD'de de düşen aşağı yönlü kırıldı. Burada 28.400 dolar bizler için önemli demiştik arkadaşlar. Ve düşeni yukarı yönlü kırdıktan sonra tekrardan bu alttaki 28.400'ü test etti arkadaşlar ve burada bir kapanış yaptı. İlerleyen günler içerisinde beklentim 30.000 dolar seviyesine doğru bu hareketin devam edeceği ve 30.000 doların da yukarı yönlü kırılımının ardından da arkadaşlar ilk etapta 35.000 dolar fiyatlaması bizler BTC-USD paritesinde göreceğiz. Asıl burada benim beklentim ve asıl hedefim yukarı yönlü hareketin arkadaşlar BTC-USD paritesinde 52.000 dolar seviyesine doğru hareketin devam edeceği yönünde. Hemen Borsa İstanbul tarafına da geçelim. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda mükemmel yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz. Bakın sevgili dostlarım, benim Borsa İstanbul'da önemli bir direnç olarak gördüğüm seviye şurada 7.900 seviyesi, 7.916 direnç seviyesi. Bu direnç seviyesi önemli olacak. Özellikle 7.916 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış veya haftalık bir kapanış görebilir isek Borsa İstanbul tarafında ben hareketliliğin 9.254 direncine doğru
devam edeceğini düşünüyorum. Ama ilk etapta bu 7916 direnci önemli olacaktır. Borsa İstanbul'u özellikle takip eden sevgili dostlarımız 7916 seviyesine dikkat etsinler. Buradan kar satışları, kar realizasyonu gelebilir. Tabi bu realizasyonla birlikte borsa tarafında bu sadece bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek olan seviyeleri beraberinde getirebilir. Holding hisselerine baktığımız zaman holdinglerde arkadaşlar ucuz kağıtlar mevcut. Enerji sektöründe ucuz kalmış hisseler mevcut. Bankacılık kağıtlarında özellikle ucuz kalmış hisseler mevcut. Bu hisseler gene sizler tarafından takip edilebilir. Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, bunlarla ilgili sizlerle birlikte bir video yapmıştık. Enerji kağıtlarında gene bu video içerisinde, holdinglerde Sabancı Holding ile ilgili yapmıştık. Sizlerle birlikte analizlerimiz vardı. Bunlar takip edilebilir. Trend olarak Borsa İstanbul'a baktığımızda hala da yukarı yönlü seyrinin devam ettiği ve yükseliş trendi içerisinde olan bir Borsa İstanbul ilk 7900 puan seviyesine doğru bu hareketini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Burada bir kar satışı gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii geri çekilmelerde bir alım fırsatı şeklinde de değerlendirilebilir. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Evet, sizlerle birlikte piyasalara kısa bir bakış yaptık. Elimizden geldiği kadar piyasaları değerlendirmeye çalıştık. Bir de gümüş var. Gümüşe de hemen bakalım bir yayınımızı kapatmadan önce. Gümüşün hareketlerine baktığımız zaman özellikle gümüşün arkadaşlar gerçekten çok ucuz kaldığı 22.65 seviyelerinde bir gümüşün onsunun hareketlerinin artık çok dip seviyelerde kaldığı görülüyor. Bu seviyelerin yukarı yönlü hareketini başlatabilmesi için özellikle ben altının onsundan önce gümüşün onsunun hareket edeceğini düşünen taraftayım. O yüzden gümüşün onsundaki hareketler bir anda geçen bu son gümüş videosuyla ilgili yapmış olduğumuz videomuzda da belirttiğimiz gibi altının onsundan önce hareketin gümüşün ons tarafında başlayacağını ve gümüşün ons tarafının soluksuz 30 dolar seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte tabii gümüşün ons tarafındaki hareketlerle birlikte gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız da merak etmesinler. Oradaki şu an aşağı yönlü hareketler her ne kadar da bankalar arası piyasada görülse de dünya genelinde gümüşe olan ihtiyaç ve kullanım alanlarının çok fazla artmış olmasından kaynaklı olarak gümüşün ons tarafında ilk etapta 25 dolar seviyesi ve gram gümüş tarafında da 23 TL civarlarına doğru yükselişi izleyeceğiz. Gümüşün onsunun 30 dolarlara doğru hareketiyle birlikte de gümüşün gram tarafı 30 TL'ler civarına doğru hareketini devam ettirecektir. Bunu sizlerle birlikte izleyip göreceğiz sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Hemen hemen euro, dolar olsun, altın olsun, gümüş olsun, bitcoin olsun, borsa olsun genel bir bakış yaptık sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.